Herkese merhaba, ben Onur. Yeni bir video ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi AC/DC'den Back in Black çalacağız bugün. Uzun zamandır benden istiyordunuz ve size son birkaç videodur da söylemiştim. Bu aralar biraz elektro gitar derslerine ağırlık vereceğiz diye. İşte onlardan bir tanesi ve benim de çok sevdiğim bir parça. Özellikle AC/DC çok seviyorum zaten. Hatta şunu da söyleyeyim. AC/DC'yi bu dünyada canlı izlemeden ölürsem gerçekten çok üzüleceğim. En çok istediğim gruplardan bir tanesi. Fakat dünyanın en pahalı gruplarından da birisi olduğu için Türkiye'ye bir türlü kimse getiremiyor. İşte bu süper grubun harika kült parçası Back in Black'i öğrenmeye başlayalım. Evet, parçanın main riff ile başlayacağız. Şöyle bir başlangıcı var, ondan da bahsedelim. Şöyle 4 sayıyor ölü notalarla. Bunu yaparken elimle telleri dokunuyorum ama bastırmıyorum. 2, 3, 4 yapıp tak diye mi power akorla giriyor. Sonra yani buraları hızlı geçeceğim. Re majör ve la majör akorlarını basıyor. Biliyorsunuz artık mi power akor, en üst tel boş, bir alt telde ve bir alt telde 2'ye basıyorum. Tek parmağımla basıyorum bunları. Sonra re majör, la majör akorları. Fakat ben bu re majörü bastıktan sonra la majörü de tek parmağımla basıyorum. La majör unutmayın 5. telden itibaren çalınıyor. La teline itibaren. Sonra şöyle oluyor bakın. Duyuyor musunuz? Aralarda bir de ufak ölü notalar veriyorum. Bakın o nüanslar da önemli aslına bakarsanız. Dinleyin. Bunları duyuyor musunuz? Bunlar önemli. Bu ufak nüansları yaparsanız daha lezzetli olur. Sonra işte arkasından asıl bir ufak böyle bir lick geliyor biliyorsunuz. Şöyle bir şey. Ne yapmışız? En alt telde 3-0, ikinci telde 3-0, üçüncü telde 2'ye bend ve 0. Bu 3-0'ları yaparken 3. parmağınızla basın bence. 3-0, 3-0, 2-0. Birleşince şöyle bir şey oluyormuş. Deyip başka riff gelecek şimdi. Ufak bir riff bile değil, lick. Şimdi şuraya geçtik artık. Sadece biraz hızlı. Bunu hallettik diyelim. İkinci tur tekrar mi, yine re majör, yine la majör. Burası aynı. Şimdi burada şöyle bir hareket var arkadaşlar. Ne yaptık? Birinci parmağın 5. tel 2. perdede yani C notasında sabit. Buradan sonra en üst telde bakın 4'e, 5'e, 6'ya ve 7'ye basıyorum. Fakat burası hep sabit. Bu 2. 5. tel 2. perde sabit. Tekrar. Şimdi şu 2'den 7'ye gitmek zor. Çok böyle parmakları açmanız lazım. Benim gibi küçük elleri olanlar, benim ellerim küçük sayılır gayet. Burada şöyle bir zıplama yapabilirler. Şöyle ki. Gördünüz mü? Ya ben açabilirim o kadar ama zorlamıyorum bile kendimi. Direkt zıplatıyorum elimi. Açarsam nasıl olur? Yine oluyormuş. Bakın dediğim gibi benim ellerim küçücük. Fakat çok çala artık parmakların arası biraz ayrılıyor daha fazla. Size de aynısı olacak. Ayıramayanlar dediğim gibi ellerini şöyle yapabilirler. Şeklinde de çalabilirler. Birleştirince ne oluyormuş? Şeklinde gidiyormuş. Biliyorsunuz arkada sözlerin arkasında hep bu gidiyor zaten. Main riff bu kadar basitmiş.
Basit diyorum ama çalmak için birazcık uğraşacaksınız. Bence yarım saat, bir saatte anlayacaksınız. Ama hızlı geçişleri yapmak için belki 1-2 gününüzü vermeniz gerekebilir ya da birkaç gününüzü vermeniz gerekebilir. Fakat ondan sonra şarkının zaten %90'ında bu main riff devam ediyor. Peki sonra ne oluyor? Nakarat geliyor. Nakarat tamamen power akorlardan oluşuyor diyecektim ama hayır, power akorlardan oluşmuyor. Açık akorlar da var. Şimdi şöyle bir şeymiş. Oraya bir çalalım bakalım. Tekrar main riff. Peki ne yaptık acaba bu nakaratta? Şimdi power akorlar var, açık akorlar var dediğim gibi. Önce iki tane power akoru şöyle yapıyor. Bakın. La power akor ve mi power akoru arka arkaya basıyor. La power akor neydi? Buradan da basılıyordu ama kafanızı karıştırmasın. 5. tel boş. 4 ve 3. tellerde şöyle 2'ye basıyorum. Birinci parmağımla. Sonra aynısını bir üste çıkartıyorum ve mi power akoru dönüşüyor. Bakın. Ve C power akor. C power akoru da şöyle bir hareket yapıyor gördüğünüz gibi. Birinci parmağımı basıyorum, kaldırıyorum, tekrar basıyorum. Ve bunları 5. telden itibaren çalıyorum penayla. Sonra birleştirince tekrar aynısı. 2 kere çalıyor. Biraz yavaş çalıyorum. Daha da yavaş çalayım. Bunu 2 kere çaldıktan sonra bu sefer açık akorlarla sol majör, re majör. Bakın. Sol, re yapıp şöyle bir hareket varmış. Nedir? Sol, re, la power akor. Bakın la power akordan sonra en üst telde 3'ü yani sol notasını şöyle hafif böyle bend gibi çekiyor ve tekrar la'ya çözülüyor. Yani daha da yavaş yapayım mı? Siz YouTube'dan, bilgisayardan, masaüstü bilgisayarlardan ya da laptop'tan izleyenler daha da yavaşlatarak da izleyebilirler YouTube'un özelliğinden. Ben biraz daha yavaş çalmaya çalışayım. Pardon, daha yavaş demiştik. Birleştirelim mi şimdi öncekiyle? Bakın. Sonra bu nakaratın ikinci turunda yine aynısını yapıyor. Ve son turda sol majör, re majör. Bu kadar. Sonra yine main. Biliyorsunuz zaten az önce burayı da anlatmıştık. İşte bu kadar basit. Bu gerçekten dünyanın en kült rock parçalarından bir tanesi. Harika bir riff bulmuş zaten adam. Angus Young. Angus Young'un bestesi bu arada. Yanılmıyorsam öyle hatırlıyorum. Müthiş bir riff. Harika bir beste. Çalımına işte bir iki gün, birkaç gün belki kafayı kırarsanız çok kolay çalabilirsiniz diye düşünüyorum. Ve bu harika parçayı da derslerimize ve repertuarımıza eklemiş oluyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve aşağıdan da beğen tuşuna basmayı unutmazsanız beni ilk defa izleyen arkadaşlar kanalıma abone olurlarsa hem bana destek vermiş hem de bu serinin devamında kaçırmamış olurlar. Hepinizi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Bir sonraki videoda tekrar görüşeceğiz. Herkes kendine iyi baksın. Bay bay.